Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok pratik, aynı zamanda da lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 2 adet yumurta, 1 dolu çay bardağı pudra şekeri, kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 125 mililitredir. 3 dolu yemek kaşığı toz şeker ve de 1 paket yani 10 gram kadar şekerli vanilin ilave edip yumurtalar beyazlayıp şeker tamamen eriyene kadar mikserle veya çırpıcı yardımıyla çırpalım. Yeterince çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ve de 2,5-3 yemek kaşığı kadar toz kakao ekleyelim. Bu arada kakao yağda çözünen bir madde olduğu için yağ ile eklemeniz çok önemli. Yağ ile eklediğiniz sürece kakao rengini tamamen hamura verebilecek. Bu da çok önemli bir püf nokta olarak aklınızda bulunsun. Tüm hamur işi tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve yeterince karıştırdıktan sonra öncelikle 1 paket kabartma tozunu, daha sonra ise unu eleyerek üzerine ilave edelim. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı un kullandım. Ama unu kontrollü bir şekilde eklemeniz çok önemli. Çünkü kullandığınız yumurtanın boyutuna göre bile un miktarı 1-2 yemek kaşığı kadar oynayabilir. O yüzden 2. su bardağını eklerken dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Ve karıştırdıkça hamurumuz artık şu anda ekranda gördüğünüz kıvama geldi. Eğer daha koyu bir kıvam elde ederseniz kurabiyeleriniz çatlamaz. Tam aksine taş gibi olur. O yüzden kıvamını tutturmaya özen gösterin. Şimdi hazır olan hamurun üzerini bir streçle veya herhangi bir şeyle güzelce kapatalım. Ve en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Dilerseniz hamuru akşamdan yapıp ertesi gün kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Hazır olan hamurun üzerini açalım ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle yuvarlak şekil verelim. Hamurun tamamına şekil verdikten sonra yanımıza yağlı fırın kağıdı serilmiş bir fırın tepsisi ve de 1 su bardağı kadar pudra şekeri alalım. Hamurları önce pudra şekeriyle kaplayalım. Daha sonra ise fırın tepsisine dizelim. Tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri çatlayıp altı kızarıncaya kadar kurabiyelerimizi pişirelim. Ortalama pişme süresi 15-20 dakikadır. Ve fırından çıkartıp soğutmuş olduğumuz kakaolu çatlak kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda ister WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.